Herkesin birbirinin zihnini okuyabildiği bir dünya hayal edin. Artık sır diye bir şey yok. En derinlere sakladığınız, belki kendinizin bile yüzleşmekten korktuğu zihninizin o karanlık bölgesi, şimdi herkesin gözlerinin önünde. Yalan söylemek, sır saklamak, düşündüklerinizi gizlemek imkansız. Aklınızdan geçen hiçbir şey artık size özel değil. Bu nasıl bir dünya olurdu? Öncelikle iletişim tamamen değişirdi. Kelimelere ihtiyaç duymazdık. Çünkü insanlar birbirlerinin niyetlerini ve hislerini doğrudan anlayabilirdi. Belki de tartışmalar azalır, yanlış anlaşılmalar sona ererdi. Peki ya bu durumun karanlık tarafı? İnsan ilişkileri büyük bir sınavdan geçerdi. Sevdiğiniz biriyle konuşurken aklınıza gelen en ufak bir olumsuz düşünceyi bile gizleyemediğinizi hayal edin. Bu, birbirimize duyduğumuz güveni mi artırırdı, yoksa insanlar birbirinden kaçmaya mı başlardı? Belki de sosyal hayat çöküşe geçerdi, çünkü kimse en derin sırlarının bilinmesini istemez. Peki ya suç? Düşüncelerin apaçık ortada olduğu bir senaryoda suç kavramının ortadan kalkması mümkün mü? Polisler birine baktığında onun suçlu olup olmadığını anında anlayabilirdi. Ama bu, özgür iradenin sonu olmaz mıydı? Suç işleme potansiyeli olan biri, sadece zihninden geçen bir düşünce yüzünden cezalandırılır mıydı? Eyleme geçmemiş bir düşünce, suç sayılabilir mi? Düşünce polisi diye bir birim ortaya çıksa ne hissedersiniz? Yeni özgürlükler dünyasına hoş geldiniz. Ekonomi ve siyasete de bir bakalım. Politikacılar halka yalan söyleyemez, şirketler çalışanlarını kandıramazdı. Reklamcılık ve pazarlama tamamen değişirdi çünkü insanlar markaların gerçek niyetlerini okuyabilirdi. Kimse yoğurdum, ekşi demez diye bir sözümüz vardır. Ama artık o yoğurt ekşiyse ekşi demek zorundasınız. Ancak tam tersi de olabilir. Güçlü kişiler başkalarının zihinlerini manipüle etmenin yollarını bulabilir ve düşüncelerimize yön verebilirdi. Tabii bunu da dürüstçe yapmak durumundalar. Ayrıca bu senaryodaki bir dünyada güç dengelerinin de nasıl şekilleneceği tamamen ayrı bir videonun konusu olabilir. Aslında bu konu sadece bir hayal değil. Geçmişte gerçekten de zihin okuma ve düşünce kontrolü üzerine çalışmalar yapılmıştır. Özellikle CIA ve Sovyetler Birliği insan zihninin sınırlarını zorlamak için büyük yatırımlar yapmıştır. Hatta bazı projeler o kadar gizemlidir ki hala üzerlerindeki sır perdesi tam olarak aralanmış değildir. Örneğin CIA'in MK-Ultra projesi 1950'lerde ve 60'larda zihin kontrolü ve telepatiyle ilgili deneyler yapmak amacıyla yürütülmüştü. Amaç, insanların düşüncelerini okumak veya zihinlerini manipüle etmekti. LSD gibi psikoaktif maddeler kullanarak insan zihnini etkilemeye çalıştılar. Ancak bu deneylerin kesin sonuçlar verip vermediği belirsizdir. Öte yandan Sovyetler Birliği de paranormal yetenekler üzerine çalışmalara büyük yatırım yaptı. Soğuk Savaş döneminde telepati ve psikokinezi gibi konular Sovyet bilim insanlarının ilgisini çekmişti. Örneğin Nina Kulagina adlı bir kadının sadece zihin gücüyle nesneleri hareket ettirdiği iddia ediliyordu. Ayrıca Sovyetler telepati yoluyla askeri bilgi aktarmayı deneyen projeler yürüttü. Bu tür araştırmalar sadece geçmişte kalmadı. ABD'nin Stargate projesi 1970'lerde uzaktan algılama, remote viewing tekniklerini araştırmak için yürütüldü. Bu projede insanların yalnızca zihinleriyle belirli hedefleri görebilme yeteneği test edildi. Ancak bilimsel olarak kanıtlanmış bir başarı elde edilemedi ve proje 1995'te sona erdi. Günümüzde ise beyin bilgisayar arayüzleri, BCI ve nöroteknoloji sayesinde zihin okuma artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor. Elon Musk'ın Neuralink şirketi, insan beynini bilgisayarlara bağlayarak düşüncelerle kontrol edilen sistemler geliştiriyor. Japonya ve ABD'deki bilim insanları, insanların düşündükleri kelimeleri analiz edebilen yapay zeka sistemleri üzerinde çalışıyor. Yani belki de gelecekte düşüncelerimizi okuyabilen cihazlar günlük hayatın bir parçası olacak. Peki ya Amerika veya Rusya zihin okuma konusunda gerçekten başarılı olduysa ve bunu dünyadan gizliyorsa? Bu kulağa komplo teorisi gibi gelebilir. Ama düşünün,
Eğer böyle bir teknoloji varsa ve yalnızca belirli devletler tarafından kullanılıyorsa, dünya düzenini tamamen kendi istekleri doğrultusunda değiştirmiş olamazlar mı? İstihbarat örgütleri, düşman devletlerin liderlerinin aklından geçenleri okuyor olabilir mi? Eğer böyle bir gücü ellerinde tutuyorlarsa, zihinlerine hükmettikleri kukla liderleri başa geçiriyor ve onlara istediklerini yaptırıyor olamazlar mı? Peki ya ekonomi devleri? İnsanların ne satın almak istediğini önceden tahmin ederek pazarı tamamen kontrol edebilir mi? Günümüzde kimi şirketlerin aktif dinleme yaptıklarını biliyoruz. İnternet ortamında birçok yere üyeliğimiz var ve hakkımızdaki çoğu bilgiyi aslında kendi ellerimizle veriyoruz. Doğum tarihimizden ilgi alanlarımıza, yaşımızdan tutun da gitmeyi sevdiğimiz yerlere kadar her şey ortada. Almayı düşündüğünüz bir ürünün sürekli reklam olarak karşınıza çıkması sizce tesadüf mü? Belki de günümüzde siyasette ve küresel ölçekte yaşanan bazı garip olaylar bu tür bir teknolojinin gizlice kullanıldığının bir göstergesidir. Belki de düşüncelerimiz sandığımız kadar bize ait değildir ve bazı güçler zihnimizin en derin köşelerini bile manipüle edebiliyordur. Bu dünya bir ütopya mı olurdu yoksa tam bir distopyaya mı dönüşürdü? İnsanların doğrudan iletişim kurduğu, yalanın olmadığı bir toplum gerçekten huzur getirir miydi yoksa kaosa mı yol açardı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, farz edelim ile kalın.